göstereceğim. Açılabilir, kapanabilir. Spoilerımız bu. Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Videomuzda bugünkü misafirimiz Porsche Panamera GTS 2019 model bir aracımız bulunmaktadır yanımızda. Hemen aracımızı incelemeye geçiyorum. Sizi de çok merakla bırakmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi aracımızın rengi siyah. Araç komple siyah aslında, öyle söyleyebilirim. Ön yüzünden anlatmaya başlamak istiyorum size. Farımızda gördüğünüz gibi 4 tane gündüz farlı ve ortada bir mercek farımız bulunuyor. Farımız aynı zamanda adaptif olarak hareket edebiliyor. Döndüğünüz tarafa doğru sizi aydınlatabiliyor ve perdeleme sistemine sahiptir farımız. Onun dışında altta sinyal lambalarımız bulunuyor. Gördüğünüz gibi şurada gösterebilirim size. Porsche'nin alışık olduğumuz böyle yuvarlak tarzında, yani yuvarlatılmış diyeyim. Hani çok keskin çizgileri olmayan ama aynı zamanda da çok sportif duran bir yapıya sahiptir. Tamponumuzun altında da bir adet ince bir lip bulunmaktadır. Bu da araca farklı bir hava katmış. Güzel gözüküyor. Porsche'nin bu eski kasa olmasına rağmen yine de en beğendiğim araçlarından biridir bu. Aracımızın yan tarafına geçmiş bulunmaktayız. Şu anda aracımızın yan tarafını inceliyoruz beraber. Ön taraftan başlayalım isterseniz, jantlardan ve tekerlerden. Gördüğünüz gibi üzerinde şu an kışlık lastikler var. O yüzden biraz daha kalın gözüküyor ama normalde daha ince bir lastikle daha şık bir görüntü elde edilebilir bu arada. Porsche'nin alışık olduğumuz renklerinde bu arada siyah jantları var üzerinde aracın. Gördüğünüz gibi çok şık duruyor. Hani araç da siyah. Burada bir GTS yazımız var ama aracın renginden dolayı çok fazla gözükmüyor. Yani yakından baktığınızda görebilirsiniz. Burada bir hava girişlerimiz varmış gibi gözüküyor ama bunlar bir hava girişi değil. Bunlar bir aksesuar diyelim. Çünkü içi kapalı. Baktım, inceledim. Ama çok şık duruyor. Burada bir hat sunulmuş size. Çizgileri bulunuyor. Gayet şık duruyor. Marşpiyerimiz bulunuyor. Ek olarak GTS olduğu için farklı bir marşpiyer kullanılmış. Biraz dışa doğru çıkık ve çok şık duruyor bu arada. Aracı biraz daha kaslı göstermiş. Ve kapıyı açtığımızda kocaman bir kapıyı açıp içine rahat bir şekilde binebiliyoruz aracın. Zaten Porsche Panamera büyük bir araç. Çok beğenilen, çok sevilen bir araç. Hem sportif hem de lüks. Lüks bir mekana gittiğinizde yani takım elbisenizle içinden inebilirsiniz. Çok şık bir araç. Bu arada onu söylemek istiyorum. Hem aile aracı olarak kullanılabilir hem de böyle özel günlere katılabilirsiniz. Yani çok güzel bir araçtır bu arada. Yapı olarak her türlü sizi isteklerinizi karşılayabilecek bir düzeyde araç. Şu cam çerçeveleri genelde çoğu araçta kalın bir yapıya sahip olur ama bunda minimal bir yapıya sahip olduğu için araç böyle yekpare gözüküyor ve bu da güzel bir şıklık sağlıyor araca. Evet arkadaşlar, şimdi aracımızın arka kısmına geçmiş bulunmaktayız. Aracımızın arka tarafında şöyle anlatabilirim. Yine bir böyle yatık bir yapıya sahip, arka düzeye sahip. Camların hepsi simsiyah, zaten bunu söylememe gerek yok. Görüyorsunuz. Arka stop lambalarımız yine 3D tasarlanmış ve burada ince şık çizgiler bulunuyor. Işıklandırılmış bunlar. Yine burada dümdüz yekpare bir park lambamız da bulunuyor aynı zamanda. Üstümüzde açılabilir, kapanabilir. İçeriden göstereceğim. Açılabilir, kapanabilir. Spoilerımız bulunuyor. Bu da çok şık duruyor. Açıldığında böyle uçak gibi. Bir de üstüne böyle çay bardağınızı koyup çayınızı yudumlayabilirsiniz aynı zamanda. Misal veriyorum. Sonra yine aktif olan iki bir tarafta, iki diğer tarafta egzoz uçlarımız bulunuyor. Evet arkadaşlar, şimdi aracımızın iç kısmına doğru geçiyorum beraber. Bu araç bu arada 4 kişilik. Bunu da söylemiş olayım. Şöyle önce kapısını göstereceğim. Burada çok narin bir yapıya sahip. Zaten Porsche'den beklenildiği gibi çok kaliteli bir kapı malzemesi kullanılmış. Şöyle içini göstereceğim size aracın. Gördüğünüz gibi aracımız 4 kişilik. Aracımızda kırmızı emniyet kemerleri bulunuyor ve arka koltuklar dahil sportif bir yapıya sahip gördüğünüz gibi. Burası yine alkantara ile kaplanılmış. Şöyle içine doğru geçelim beraber. Oturayım içine ben de. Bu şekilde yine burada bir gözümüz var. Eşya koyma gözümüz. Bu da üstteki perdeyi açıp kapatıyor. Yani arka tarafın perdesini açıp kapatıyor. Arkadaki insanlar da kendi kendine bunu ayarlayabilsin diye. Burada yine iki bardaklık gözümüz var. Yine altında 2 tane USB girişimiz bulunmaktadır. Evet arkadaşlar, şimdi kendi oturma pozisyonumu size gösteriyorum.
Gördüğünüz gibi bu araç uzun bir araç olduğu için ön koltukla hiçbir temasım yok. Yani ben 1.73 boyundayım ve gayet rahat bir şekilde oturabiliyorum arkada. Yine burada köşelerde yine hava menfezlerimiz bulunmaktadır. Yani bu lüks bir segmentte araç olduğu için bunlar gayet normal. Gördüğünüz gibi koltuğumuzda da yine GTS logomuz bulunmaktadır. Arka taraf bu arada oldukça rahat. Ön taraf gibi. Şöyle açarsak kol dayamayı, şöyle içinde de bir ufak bir saklama gözümüz bulunmaktadır. Bütün koltuklarımız bu arada otomatiktir. Bunun bilgisini de vermiş olayım. Direksiyonumuz 3 kollu ve sportif bir direksiyona sahip. Yine pedal çiftlerimiz de bulunuyor. Bu arada bütün sinyal ve hız sabitleme kolları hepsi parlak siyah olduğu için çok şık ve lüks bir izlenim sunuyor bize. Gördüğünüz gibi. Porsche'nin bu 3 kadranlı yapısı, ortası analog, iki diğer tarafı hayalet gösterge olarak belirlenmiş. Yine Porsche'nin vazgeçilemediği analog saatimiz bulunmaktadır burada. Şimdi aracımızın multimedyasına gelirsek eğer, gördüğünüz gibi burada aracın ayarlamaları var. Burada egzoz sesleri, spoiler tek tuşla açıyorsunuz, sonra basılı tutuyorsunuz, kapanıyor. Yine aracımızı aşağıya ve yukarıya hareket ettirebiliyoruz. Havalı süspansiyon bulunduğu için aracımızda şu şekilde aşağı ve yukarıya indirebiliyoruz. Aşağıda kalsın şimdilik. Şöyle geriye çıktığımızda buradan da sürüş modlarını değiştirebiliyoruz. Şeyi de yapabiliyoruz. Klima menfezlerini buradan açıp kapatabilip yönlendirebiliyoruz aynı zamanda. Gördüğünüz gibi Porsche her şeyi düşünmüş arkadaşlar. Orta konsola geldiğimizde yine burada ses açma tuşunu manuel olarak kullanmışlar. Ve burada klima ayarları, multimedya ayarları, gördüğünüz gibi bastığınızda multimedya. Dokunmatik bu arada bunlar. Bunlar telefonla ilgili seçeceğimiz tuşlar. Bunlar da klima tuşlarımız, aşağıya ve yukarıya hareket ettirerek ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında burada yine süspansiyonu buradan da basarak ve bastığınızda verdiği his size tuşmuş gibi geliyor. Ama bunlar dokunmatik tabii ki. Yine burada anti patinaj özelliğimizi kapatma tuşumuz var. Burada da ufak bir gözümüz var, bu şekilde konumlandırılmış. Kulaklık gözlerimiz var. Bunlar çok güzel yapıya kaplanmış bu arada. Burayı açmıyorum. Şöyle aracın ön tarafına doğru size göstermek istiyorum arkadaşlar. Koltuklarımız gördüğünüz gibi. Kemeri bu arada görebilmeniz için ben taktım o şekilde. Yanlış anlaşılma olmasın. Direksiyonumuzda da burada bir ufak bir mod seçicimiz var. Buradan modumuzu seçip belirleyebiliyoruz bu arada. Evet arkadaşlar, şimdi sürüşümüze geçtik. Size de izlenimlerimi ve araçla ilgili gücünden vesaire bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar araç V8 bir motora sahip, 460 PS gücünde 4 çekerli bir araç. Yani şöyle söyleyeyim, bu araçla istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Gazlamak isterseniz gazlarsınız. Bir özel bir yere gittiğinizde onunla gidebilirsiniz. Gördüğünüz gibi aracın dışı da ne kadar sportif gözüküyorsa o kadar da beyefendi gözüküyor. Öyle söyleyebilirim. Benim düşüncelerim bu yönde. Araçla gaza mı basmak istiyorsun? Basabilirsin. Araçla davete mi gitmek istiyorsun? Gidebilirsin. Bu araç öyle bir araç. Gördüğünüz gibi içi de çok şık duruyor ve yenilikçi bir tarza sahip. 2019 model bir araç ama hiçbir eskimeyen bir yönü var yani bu aracın. Yani Porsche'de genel olarak böyle. Şu yapı hiç değişmedi zaten Porsche'de. Bu arada size söylemeyi unuttuğum bir şey var. Araç her çalışıp kapandığında bu hava menfezi burada kapanıp açılıyor. Bunu da söylemiş olayım. Onu göstermeyi unuttum. Burada videosu girer onun. Arkadaşlar araç istediğinizde süspansiyon olarak çok yumuşak, istediğinizde ise çok sportif bir yapıya sahip olabiliyor. Bunu siz belirliyorsunuz. Multimedya ekranından ayarlayabilirsiniz. Yani güzel bir hissi var. Tok, büyük bir araçta olduğunuzun farkındasınız. Şimdi bir hızlanmasını da göstereceğim size. Şöyle önce bir normal basayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde araç tepkiler veriyor. Evet, şimdi aracı sporta alacağım arkadaşlar. Beraber hızlanmasını vesaire bakalım, beraber nasıl hızlanıyor aracımız. Yani 460 PS bir aracın hızlanması oldukça iyidir diye düşünüyorum. Zaten 0-100 hızlanması da 4.6 saniye, yanlış hatırlamıyorsam. Çok iyi bir hızlanması var. Şöyle aracımızın egzozunu açıyorum. Siz de rahat duyabilirsiniz umarım.
Sport'a da alıyorum aracımı. Buradan da aldım. Arkadaşlar şimdi basıyorum. İyi bakın. Wow! Woohoo! İnanılmaz. İnanılmaz gerçekten. Merminin tabancadan çıkma hızı gibi hızı var aracın bu arada. Gerçekten. Bu arada gaza bastığınızda o arka spoiler kendiliğinden de açılabiliyor. Yani spora aldığınızda vesaire kendi kendine bu adam hızlanacak. Ben bunu açayım diyor. Açıyor, ondan sonra aerodinamikle beraber aracı daha çok yere basıp sizin de daha bir güçlü yol tutuş sisteminiz oluyor bu arada. Arkadaşlar aracın maşallah var. Gerçekten çok güzel. Hızlanması vesaire. Araç genel olarak çok güzel. Eleştirebileceğim hiçbir şey yok. Gelirsek eğer ses yalıtım durumuna gelirsek eğer ses yalıtımı da aracın, yani şöyle söyleyebilirim, BMW'ye de bindim, Mercedes'e de bindim ama Porsche'deki ses yalıtımı diğer araçlarla daha karşılaşmadım. Daha diğer arabaları diğer markaları deneyimleme şansım olmadı ama şu ana kadar izlenimlerim açısından konuşmak gerekirse Porsche'deki yalıtım diğerlerinde yok. Yani benim fikrim bu yönde. O yönden hiçbir düşünceniz olmasın. Yani ses içeriye almıyor araç. Sadece motor sesi ve egzoz sesini duyuyorsunuz. Motor sesi dediğim egzoz sesi zaten. Onda her insanın duymak isteyeceği bir sestir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, sürüşümüz de bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kusura bakmayın ama biraz yağmurlu. Ondan dolayı fazla aracı zorlamak, yıpratmak istemiyorum. İnşallah bir dahaki videoya kalsın bu. Hepinize teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.